440.000 VND yetişkinler için, 280.000 VND ise çocuklar için arkadaşlar. Yani buradan bir kere alıyorsunuz. Aldıktan sonra da buradan geçip istediğinizi yiyebiliyorsunuz. Ama yemek kanalına şöyle bağlayalım. Üzerinde yemek de yeniyormuş. Yani üzerinde aynı zamanda yemek masası da tavuk etine benziyor arkadaşlar. Gıcır 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 diyor arkadaşlar. Yani tam da bataklık gibi nehrin üstündeyiz. Gıcır 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 diyor. Buffet đông vui đồ ăn bày la liệt gắp đầy bia bụng đói reo vang chân mùi thơm bay mới gọi khách ghé chơi. İşçiler ve biz kaldık. Nhanh tay lên kèo hết mất rồi ăn thật ngon đời bóng thấy vui tươi Sài Gòn này buffet gọi tên ta. Coconut tree. Arkadaşlar bu Vietnam'ın pek çok bölgesinde görülüyormuş. Özellikle güneyde. Kokonat ağacından yapılan banklar. Bu şekilde köylerde banklar varmış. Kokonat ağacından. Evet, bu büfe kültürünün yaşandığı çeşitli noktalar. İnsanlar daha çok şu ön tarafta buluşuyorlar. Fakat bu taraflara geliyorlar bazı zamanlar. Özellikle yemekten sonra buralarda dolaşıyorlar. Biz biraz daha erken geldik ki özellikle şu ışığı kaçırmayalım diye. Çünkü birazdan burası daha da kararacak. Güzelliğini size ışıkla rahatlıkla gösterelim. Bakın bu bölgede de bazı aileler o kalabalığa girmemiş. Dışarıda kalmışlar. Buralara gelmeyi tercih etmişler. Tabii daha kalabalık olduğu günler var arkadaşlar. Yani biz bugün Cuma günündeyiz. Özellikle cumartesi ve pazar daha da kalabalık oluyor. Yani bu gördüğünüz tam kalabalık değil. Çünkü hafta içi hala. Hafta sonu buralarda yer bulmanıza imkan yok. Hafta sonları çok daha fazla kalabalık. Çok daha fazla insan var. Buralarda boş yer bulmak şansı yok. Şu anda hafta içi akşam olduğu için bu taraflara doğru biraz daha boşalıyor. Bildiğiniz gibi Vietnam mutfak kültürü ortak yemek yemek üzerine. Yani yemeği kolektif yiyorlar. Asya'nın her yerinde olduğu gibi. Aslında bizde de bu 3 aşağı 5 yukarı hala böyle. Her ne kadar yaşam biçimi, kapitalist yaşam biçimi herkesi izolasyona tabi tutsa da, yani yalnızlaştırsa da yemek yeme kültürü 3 aşağı 5 yukarı Asya'nın hemen hemen her yerinde hala aynı. Vietnam'da çok daha fazla o kolektivite var. Fransa'nın büfe kültürü antropolojik olarak Vietnam'ın yemek kültürüyle bu şekilde uyum sağlıyor. Çünkü büfe dediğimizde yemeğinizi aldığınız, ortak bir tabaktan aldığınız bir kültürden bahsediyoruz. Biraz önce gösterdik. Birazdan orada yemek de yiyeceğiz. Şimdi birazcık dinleniyoruz burada. Bu nedenle antropolojik olarak iki kültür birbirine entegre oluyor. Birbirine uyumlu. Doğrudan yerel halkın yapmış olduğu tofu. Mekong Delta'ya özgü noodle'lar, çeşitli sebzeli noodle'lar arkadaşlar. Karidesli, sebzeli noodle'lar. Chị mình có nói tiếng Anh được không chị? Chị nói tiếng Anh được không? Sao? Many time off.
vegetable and Pek çok çeşit Fresh. sebze ve yeah, karides fish. ve balık. Bakın burada o ünlü Vietnam'a özgü. What is Vietnamese name? Gỏi cuốn. Say again. Gỏi cuốn. Gai Kung. Cái gì? Gai Kung. Çeşitleri var arkadaşlar burada. Mày sợ chạy lên chưa vậy? Banseo'yu görüyorsunuz. Bu Banseo'yu ben geldiğimden beri bayıldığım bir şey bu. Burada ablalar yapıyor. Mở mở đèn đi yêu. Buffet đông vui đồ ăn bày la liệt. Gắp đầy đĩa bùng đói reo vàng. Rau cải trời. Mùi thơm bay mời gọi khách ghé chơi. Ghé vào đây. Nhanh tay lên kèo hết mất rồi. Hết mất rồi. Ăn thật ngon đầy bóng thấy vui tươi. Şurada yapılıyor. Sài Gòn này buffet gọi tên ta. Tên gọi ta. Chị với chị Thái quay rồi. Vô luôn, vô luôn. Tay phải bốn. Bu da pişmiş hali. Direkt bu şekilde pişiriliyor, sonra bu hale geliyor. Ha, okey. Hop. Hop deniyor arkadaşlar. Salyangozlar bizdeki midye kültürüne çok benziyor. Sadece içinde pirinç yok, sebzeler var. Bakın burada bayağı böyle ızgara halinde pişiyor arkadaşlar ve böyle yan tarafa konuluyor. Bunlar böyle küçük oktopus yani ahtapotlar. Şimdi bunlardan bir tane deneyeceğim ben. Mükemmel. Arkadaşlar karides. Bu beef yani inek, pork, domuz ve bu da tavuk. Pork. Arkadaşlar bu pork değilmiş, domuz değilmiş bu. Bu young cow. Yani ne oluyor young cow? Kuzu. Evet bayağı bildiğiniz kuzu. Young cow, sheep like meh. No, beef, beef. Beef. Young. Young. Evet bildiğiniz kuzu. Yalnız kuzudan nasıl böyle bir şey çıkar onu anlayamadım. Cho hết đêm nay. Mọi người cùng vui nhảy múa tương bừng. Ai cũng thấy mê say. Nhảy lên nào. Lắc lên đi. Okay, okay. Arkadaşlar bakın patlıcan, sarımsak ve şu altında gördüğünüzde susam yağı. Bunlar bildiğiniz bamyalar. Salyangozları görüyor musunuz? Đi quy cô shake shake shake. Lắc cơ thể của cô đi nào. Lắc đi quy cô shake shake shake. Lắc cho thật nhịp nhàng. Lên sàn nhảy đi nhanh chân lên nào. Cho hết đêm nào. Mọi người cùng vui nhảy múa tương bừng. Ai cũng thấy mê say. Nhảy lên. Arkadaşlar çok lezzetli, çıtır çıtır, sanki mısır patlağı gibi. Hiçbir yağ yok. Arkadaşlar bu alttaki domuz eti, üstteki ördek eti, ördek etiyle altta domuz eti. Geleneksel Vietnam kültüründe, özellikle köylerdeki Vietnam kültüründe yemeğin en güzel kısmını yaşlılar ve statü sahipleri alırdı. Fakat bu büfe kültürü Vietnam'ın halk kültürüyle birbirine geçtiğinde artık bu hiyerarşi askıya alındı. Yani doğrudan doğruya
tabaktan genç mi, işçinin mi alıp almadığı çok da belli değil. Bu açıdan o hiyerarşik yapı, yani statü sahibinin yemeğin en büyük kısmını alması kuralı daha geleneksel ortamlarda belki sürüyordur, bilmiyorum. Ama büfe kültüründe bu hiyerarşi kırılıyor. Arkadaşlar, bu Vietnam kanunu muhteşem bir enstrüman. Bunlar Vietnam'a özgü, Vietnam'ın güneyine özgü tatlılar arkadaşlar. Az önce de müziğini dinledik. Belki hala duyuyorsunuz. Birazdan bunları da yiyeceğiz. Yemeğimiz geldi dostlar. Burada benim en çok yiyebileceğim iki şeyden bir tanesi ahtapot ve diğeri de karides. Ve bir de bizim bildiğimiz inek şiş. Her tarafım yağ oldu. Bizim şişten biraz farklı. Acı sos var arkadaşlar. Yani şişi acı düşünün. Acı eklemenize gerek yok. Zaten acı. Kömürleşmiş balıktan deneyesim var ama tadı nasıldır acaba? Bir bakacağım. Arkadaşlar çok güzel ya. Böyle mangalda yakılmış hafiften. Of, çok iyi. Valla bundan hiç yesim yoktu. Kapkara bir şey gözüküyordu. Gerçekten elinizi karartıyor ama o yağın altına, o balığın yağı çok yağlı bir balık. Yağı resmen etine geçmiş. Muhteşem olmuş. Biz banko, içinde karides var. Karides olduğu için rahatlıkla yenir. Karidese her zaman güvenin ya. Karides kuzu gibi bir şey, muhteşem. Bildiğiniz salyangoz ağzımdaki. Kocaman. Krem gibi. Çok tadı da yok. Arkadaşlar bu çok lezzetli bir şey ya. Bu salyangozun bir türü var. Muhteşem. İlk yediğimden bir şey anlamadım ama bu son yediğim aman aman muhteşem bir şeydi. Ben bunlardan birkaç tane daha alacağım. Müzik mahvetti beni. Yemekler çok iyi. Yemekler gayet güzel. Tabağı buralardan bir yerden alacağız ama nereden? Hah, buldum. Bakın şunlara bayıldım. Bunlar banko dedikleri. Ben bunlara bayıldım çünkü karidesli arkadaşlar. Sonra şurada da muz kızartması gibi bir şey vardı. Şu.
Bakın hanımefendi de orada kızartıyor bunları. Thank you. Şunun ne olduğu hakkında hiçbir bilgim yok ama üstündeki karidesi görmek yetti benim için. O yüzden de karides varsa güzeldir arkadaşlar. Şunu şöyle bir tanesine alalım. Can I take? Thank you. Biraz da şu salatadan alabiliriz. Sanırım nane arkadaşlar ama başka bir şey de çıkabilir yani. Benim tabağım budur. Benim tabağım budur. Karides canavarı ismiyle değiştirmek istiyorum tembel gezgini. Mình sàn nhảy đi nhanh chân lên nào, nhảy cho hết đêm nay. Mọi người cùng cuốn nhảy múa tưng bừng, ai cũng thấy mê say. Nhảy lên nào, lắc đi đi, được thôi, chạy lên nào. Come on Ratniyu. Come on Ratniyu. Thank you. Come on Ratniyu. Teşekkür ettik gizli kahramanlara. Çünkü bu insanlar sayesinde yemek yiyoruz. Onlar pişiriyor. Gayet içten bir biçimde teşekkür ettik. Şimdi arkadaşlar bir elimizi yıkayalım. Kamerayı yıkayalım. Komple yağlandık yine çünkü. Of muhteşemdi ya. Barbar gibi yemek yedik. Allah affetsin. Evet, evet. Bakın şöyle, şurayı da göstereyim size. Sadece yemek değil, insanlar yemekten sonra salıncaklara biniyorlar. Eğleniyorlar. Bu tatlı köyün, küçük köyün çeşitli yerlerine, o arka tarafları geziyorlar, görüyorlar. Yürüyüş yapıyorlar. Şimdi şurada bir elimizi yıkayalım dostlar. Kamerayı da yıkayalım. Böyle yavaşladı falan diyorum ama şimdi tatlı bölümüne geçiyoruz. Tatlı yiyeceğiz. Corn. Mısırdanmış arkadaşlar bu. Coconut. Oh, it was wonderful. Bu Hindistan cevizi. Hindistan cevizinden. I think this first this. Both okay. Mısırla Hindistan cevizini karıştırıyoruz. More. Yes. What's that? Black bean. Black bean. Arkadaşlar siyah fasulye. Ne biçim tatlı o zaman ya? Siyah fasulye. You can put them? Another. No, not now. Maybe later. Green bean. Green bean. What's that? Green bean. A green bean. Yeşil fasulye. Arkadaşlar bu yeşil fasulye, diğeri siyah fasulye. Tatlıcı diye geldik, sebzeci çıktı. Bakalım nasıl olacak. Later. Yani ben şimdilik Hindistan cevizi ve mısırı tercih ediyorum. Diğerleri nasıl çıkacak bilmiyorum. Bir şey daha gösteriliyor. Bakalım önce bunu deneyelim. Şu sanırım şeker kamışı. Evet. Bunun suyunu seviyorum. Tabi bu da güzel çıkacaktır. Bunu ilk defa deniyorum. İlk bunu deneyeyim.
Şekeri az bir muhallebi gibi düşünün. Valla içi sebze dolu. Yani tatlı dedik, sebze, bayağı bildiğiniz sebzeci çıktı. Ama güzel. Yani çok aşırı tatlı değil. Aşırı tatlı seviyorsanız şerbetli tatlılar, bunu tatlı demezsiniz. Kasava. Yok arkadaşlar, bu şeker kamışı değil, bu kasava. Kasava çok enteresan. Bunu size sonra anlatacağım. Kıtlık yiyeceği arkadaşlar. Kıtlık yiyeceği. Buranın kıtlık dönemlerinin kurtarıcısı kasava. Bunu ayrı bir video olarak anlatacağım size. Yani bu, ya kanala abone olun, öyle söyleyeyim. İnanılmaz bir hikayesi var bu yemeğin. Daha anlamlı oldu ya. Bir de bu yavaş Asya müziğiyle. Coconut. Kokonat. Kokonat suyu, kasava, fıstık. Harika. Evet, bu benim seçtiğim mısır, Hindistan cevizi, kremi. Krem diyelim mi? Diyelim yani, ne diyeyim? Hindistan cevizi, mısır ve fıstık. Bakalım nasıl çıkacak. Ya harika, bu çok iyi. Eğer Hindistan cevizini seviyorsanız buna bayılırsınız. Bence Hindistan cevizi girdiği her şeyi muhteşem kılıyor. Green bean. Green bean. Bu yeşil fasulye arkadaşlar. Tadacağım. Can I try? Can I try? Fasulye çorbası gibi. Benimkinin yanından geçemez. Normalde pirinç keklerini bu şekilde yemiyorlar arkadaşlar. Yani ayrı yiyorlar ama ben içine kek attım. Biraz midesiz dermiş gibi baktı bana ama. Pirinç keki olduğu için zaten şekerli sayılır. Arkadaşlar bunların içerisinde beyaz şeker yok. Yani mısırın kendi şekeri. Genel olarak yemek çok güzeldi. Yemek gerçekten de güzeldi. Tatlı muhteşemdi. Yani tatlı pek tatlı gibi değildi. Şekersiz muhallebi gibi düşünün. Fakat ben çok sevdim. Böyle sizi kesmeyen bir tatlı gerçekten de. Müzik felaketti. İnanılmaz sesi yüksek. Güney Vietnam'ın müziği çok güzel aslında. Benim hoşuma gidiyor. Yani geleneksel, etnik bir müzik. Ama ses çok yüksekti arkadaşlar. Sesi inanılmaz açmışlar. Bangır bangırdı, öyle söyleyeyim. Valla inşallah bazı videoları sesten dolayı iptal etmek zorunda kalmayız. This is a bag, and in Vietnam we call it phản. Voice. Yeah, yes. In Vietnam we call it phản. 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 Yes. Phản is a kind of bag. Bag. Of Arkadaşlar ancient Vietnam bu in the past, gördüğünüz especially geleneksel Vietnam yatağı. Normalde bu Vietnam yatağının üstüne hiçbir şey koymuyorlar. Yani bu sert zemin üzerinde yatıyorlar. Özellikle yerel bölgeler hala bunu bu şekilde kullanıyor. Because maybe insect or snake or scorpion. No, because it makes us feel comfortable when we sit. Oh, when you sit. Yeah, Ah. and in day we usually use it for to sit here and have lunch, have dinner, or to meet customer. But in night we can use it for sleeping. Sleeping. Arkadaşlar bazen böyle bu seviyedeymiş. Yani yere koymuyorlar genelde diyor. Bu seviyede ve üzerinde yemek yeniyor, üzerinde oturuluyor. Daha sonrasında bir örtüyü kaldırıyorlar ve doğrudan doğruya yatak olarak da kullanıyorlar. Ama yemek kanalına şöyle bağlayalım. Üzerinde yemek de yeniyormuş.
coconut, all of the trees. Coconut trees. Yes. Please live. Tüm şunlar arkadaşlar çatı kısmı kokonat yani Hindistan cevizi ağacının yapraklarının kurutulmasıyla yapılıyormuş. Şu gördüğünüz tepelerin hepsi özellikle güneydeki büfelerde, güneydeki bu tip yerlerde bu çok daha fazla kullanılıyormuş. Yani Güney Vietnam'ın bu Mekong Deltası tarafının Hindistan cevizi zengini olduğunu biliyorum. Lắc đi quy cô. Lắc cơ thể của cô đi nào. Lắc đi quy cô. Lắc nhau chân tâm nhịp nhàng. Lên sàn nhảy đi nhanh chân lên nào. Öyle güzel bir ortam ki doğa kendisini süslemiş. Bir de üstüne Vietnamlılar çok güzel bir estetik kurmuş. Darısı bütün ülkelerin başına diyorum. Doğayı bozmadan, doğayı katletmeden, zeytinlikleri, ağaçları katletmeden böyle doğayla uyumlu bir şekilde turizmi organize etmeleri umuduyla